Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir saç bandı yapacağız. Ben bir tane ördüm. Şu şekilde göstermek istiyorum. Ördüğümü çok açık renk tonu kullanarak bej rengi tonlarında bir tanesini ördüm. Örnek çok kolay, çok da güzel görünüyor. Hem de çok kullanışlı, çok rahat bir örnek. Bu saç bandı modeli. Sizlerle şimdi bir tane de öreceğiz. Hemen kolaylıkla bir oturuşta yapabileceğiniz modellerden biri bu. Ben yine koton ip kullandım. Bu arkada gördüğünüz renkte koton, elimde olan şöyle yarım kalmış iplerimden bir tane öreceğim. Bu iple rahat rahat bir tane saç bandı çıkaracağım. Şöyle lila rengi tonlarında dilediğiniz markaların koton ipleriyle örebilirsiniz ya da koton ipe saç bandı ya da bandanaya uyumlu iplerle de hafif ince iplerle de bu saç bandı veya bandana örebilirsiniz arkadaşlar. Yine tığımı 2,5 milim bir tığla öreceğim. Hemen başlamak istiyorum. Şöyle öncelikle şurada bir düğüm atıyorum ya, bu düğümün dışında 4 tane zincir çekiyorum. Normalde ben ilk düğümde zincir olarak kabul ediyordum ama burada bu düğümü kullanmayacağız. İlk attığım zincir, onu kullanmayacağız. Burada saç bandımızın başlangıcı 5 zincir diyelim. Şu ilk zincirden sonra 4 tane daha zincir çektik. Tığıma ipimi doluyorum. 1 2 3 dördüncü zincire şöyle 2 2 ikili trabzan yaptım. Burada bir tane şöyle yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi hemen tığıma ipimi doluyorum. 1 2 1 2 3 dördüncüye tekrar 2 2 2 seferle çıktığım ikili trabzanımı yaptım. Yine bir yuva oluşturdum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Tığıma ipimi bir kez dolayıp 1 2 3 dördüncüye ikili trabzan yaptım. Şöyle minik yuvalar oluşturuyoruz. Bu yuvalardan toplamda aralarda 12 zincir çekeceğiz. Sürekli bu şekilde saç bandınızın ne kadar motifte olmasını istiyorsanız 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir tane daha gösterip şimdi size bilgisini vereceğim. Dördüncüye batarak ikili trabzan yaptım. Bakın, böyle aralarda yuvalar oluşturuyoruz. Şimdi benim şu motifleri, yani şu kısımlar oluyor arkadaşlar. Bakın, bu 4 zincirli, yani şu minik yuvalar buralara denk gelecek. Toplamda ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yapmışım. Motif olarak saydığınızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 motif görünüyor şu motiflerimiz, ama biz başta ve sonda yaptığımız için bir tane bu kısımda burayı yaparak tamamen saç bandınızın büyük olmasını istiyorsanız, ben burayı 10 tane yaptım. Toplamda 10 saymıştık sanırım. Evet, tekrar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, şuralardan bahsediyorum. Bizim 4 zincirlik yuvalarımız, oluşturduğumuz yuvalarımız. Şimdi ben bunu 10 tane yaptım. Eğer siz daha büyük olsun istiyorsanız 11 12 de yapabilirsiniz. Hiçbir problem değil. Tamamen şu alt zemin, şu başlangıcı, şu yuvaları fazlalığıyla eksikliğiyle bu saç bandını ayarlayacaksınız. Büyük yapmak istiyorsanız, yapacağınız kişiye, kendinize, baş çevresine göre ya da çocuğunuza yapmak istiyorsanız bu sayıları azaltarak, örnek veriyorum 10 tane değil de 8 tane daha küçük baş çevresi olan bir çocuğa yapacaksanız ya da daha büyük istiyorsanız bunu 11 12 de yapabilirsiniz. Tamamen burayla bağlantılı
saç bandımızın uzunluğunu, kısalığını ayarlamak için buradan yapacaksınız bu ayarlamayı. Şimdi devam ediyoruz. Şu boşluklar 10 tane olana kadar aralarda 12 zincir çekiyoruz. Dördüncüye batarak bir fıstık oluşturuyoruz. Bunu yapalım sonuna kadar. Evet, şimdi toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başlarken de bir yuva, sonda da bir yuva olacak şekilde yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu yuva içerisine toplamda 6 trabzan yapıyoruz. 4 zincir dışında. Onu saymıyoruz. 4, 5, 6. İkili trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen ne yapıyoruz? Şimdi tığımıza 2 kez doluyoruz. Hiç zincir çekmeden. 1, 2, 3, 4. Şu tam ortayı buluyoruz. Zincir ortasını. Bakın tam ortayı bulduk. Önce 2, sonra 2, sonra 2. Üçlü trabzan yaptık. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektik. Tekrar 2 kez doluyoruz tığımızı. Aynı battığımız yere yine üçlü trabzan yapıyoruz. 3 seferde çıkıyoruz. 2, 2. Şimdi hiç zincir çekmeden tekrar bir kez doladık. Ve sıradaki bakın bu yuvaya 6 tane ikili trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar zincir çekmiyorum. 2 kez doluyorum. Bu aradaki zincirin tam ortasını buluyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2. 3 seferde çıktığım üçlü trabzanımı yapıyorum. 4, 5, 6 zincir çektim. Tekrar 2 kez doluyorum. Yine aynı boşluğa üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar bir kez dolayıp sıradaki yuvaya 6 tane ikili trabzan. 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Bizim yaptığımız bu yuvaların içerisine doldurduğumuz kısımlar, bu oluşturduğumuz 6 zincirlik boşluklarda bakın şu motiflerimiz denk gelecek. Zaten çözeceksiniz. Ördükçe çok kolay bir model olduğunu. Hemen sonuna kadar aynı buraya kadar nasıl ördüysek sonuna kadar devam edelim. Evet, sonuna kadar devam ettik. Ve geldik sondaki yuvaya da 6 trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu noktaya bir sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve şu arkada ipimizi de bu araya yürütelim. Tekrar 4 zincir dışında 6 tane ikili trabzan yaptık. Bakın arkadaşlar 6 ikili trabzan, 4 zinciri sık iğne ile kapattım. 4 zincir tekrar çekerek 3, 4, 5, 6. Arkada ipimizi de yürüttük, temizledik. Şimdi karşılıklı yine aynı 6 tane trabzan denk gelecek buralara ve ne yapıyorduk biz? 2 kez başına doluyorduk. Bu tarafta ne yaptıysak aynı işlemi burada da uygulayacağız. Hemen zaten battığımız yer belli. 3 seferde çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar 3 seferde dolayıp aynı noktaya üçlü trabzan yapıyoruz. Karşılıklı burada yaptığımız işlemi aynı sırasıyla burada da uyguluyoruz. Şimdi hiç zincir çekmeden yine bakın sıradaki yuvamızın içerisine 6 adet ikili trabzan. 3, 4,
5, 6. Hemen hiç zincir çekmiyoruz. 2 kez dolayıp burada bir V oluşturmuştuk arkadaşlar. 6 zincir çekerek bakın yine 3 seferde çıktım. Üçlü trabzanımı yaptım. Burada ipimi kestim. Hemen düzeltiyorum. Üçlü trabzan yaptım ve 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar aynı yere üçlü trabzan yaparak burada da bir V oluşturduk karşılıklı. Bu oluşturduğumuz V'lere bizim burada motiflerimizin bakın trabzanlarını yapacağız sonraki sırada. Tekrar hiç zincir çekmiyorum. Bir kez dolayıp sıradaki yuvaya 6 trabzan yapıyoruz. Bu yan tarafı da aynı bu şekilde sonuna kadar ilerletiyoruz. 5 ve 6. Ne yaptıysak aynı işlemi uygulayarak sonuna kadar geliyoruz. Evet, sonuna kadar bu sırayı da örüp geldik. Şimdi yine 6 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra 4 zincir çekiyorum. Yine buraya bir sık iğne ile kapatıyorum. Ve hemen sıradaki burada 4 zincir çekerek yaptığımız bakın burada bir tane de zincir çekerek başlayacağım. 1 2 3 tane sık iğne yaptım buraya. 1 2 sırada 6 trabzanımız var. İkinci trabzanıma battım. Üçüncü trabzanıma yine sık iğne ile battım. Dördüncüye ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Kalan 2 trabzanımı örmüyorum. Ve burada direkt başını alıp tığımı bir kez ipimin başına alıyorum ve ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın bu 6 zincirlik ve oluşturduğumuz boşluğa toplamda 12 tane ikili trabzan olacak. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ikili trabzan yaptık. Hemen sayıyoruz 6 trabzanımızı. 1 2 3 dördüncüye şöyle ilmek kaydırma ile kapatıyorum ve hemen hiç zincir çekmeden direkt tığıma ipimi bir kez dolayıp sıradaki bu 6 zincirlik boşluğa yine 12 adet ikili trabzan örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi yine sayıyoruz. Bakın ilk trabzanımız 1 2 3 dördüncüye ilmek kaydırma ile kapatıyorum ve hiç zincir çekmeden direkt sıradaki 6 zincirlik yuvaya yine ikili trabzan yaparak başlıyoruz. Toplamda her yuvaya 12 adet ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Sonuna kadar devam edelim. Sonuna kadar ördük. Bakın toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane şu tam motiflerimizden olacak. 12 tane trabzanımı yaptım. Son 6 zincirlik yuvaya 1 2 3 dördüncüye şöyle ilmek kaydırma ile kapattım. Şimdi burada 1 2 sık iğne yaptık. Direkt şu 4 zincirlik boşluğa geçiyorum. 3 tane de buraya sık iğne yapıp 1 2 3 4 5 zincir çektim ve direkt yanındaki şimdi şu 4 zincirlik boşluğa geçiyorum. Buraya da 3 sık iğne. Hemen sıradaki 6 trabzanın ilk trabzanına, ikinci trabzanına, üçüncü trabzanına 3 sık iğne, dördüncüye ilmek kaydırma ile
kapattım. Bu şekilde karşı tarafa geçmiş olduk. Yine aynı bu tarafta ne yaptıysak direkt hiç zincir çekmeden şu boşluğa 6 zincirlik boşluğa 12 tane ikili trabzan, 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 1 2 3 dördüncüye ilmek kaydırma yapıyorum. Sıradaki yuvaya direkt trabzan yaparak başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 dördüncüye ilmek kaydırma, sıradaki boşluğa hemen ikili trabzan yaparak başlıyoruz. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi şimdi sonuna kadar örüyoruz. Burada bu taraftan sık iğne ile geliyoruz. Komple bir kenarlarını sık iğne ile gideceğiz. Son sıramız kaldı. Bir de şu uçlarda birer tane şöyle gördüğünüz gibi bağcık yapacağız ve saç bandımızı tamamlayacağız. Aynı işlemi bu tarafta da yapalım. Sonuna kadar gelelim. Sonuna kadar ördük ve geldim burada 1 2 3 dördüncüye tekrar ilmek kaydırma ile kapattım. Son motifimi de burada kalan 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 trabzan üzerine 4 tane zincir olan bu boşluğa 3 sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekerek, bakın arkadaşlar burada zaten sık iğne ile başlamıştık ya. Hemen ne yapıyoruz? Üçüncü şu sık iğnemizin tepesine ilmek kaydırma ile geçiş yaptık. Burada bu şekilde kapatıyoruz. Hemen bir zincir çektim. Şu dibine bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Sırasıyla buraya tamamen her sık iğne tepesine şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu aralara da birer tane sık iğne yapıyoruz. Tamamen çevresine sık iğne ile öreceğiz saç bandımızın sonuna kadar ve başlarda şimdi burayı tamamen örüyoruz. Diğer başa geldiğimizde orada bir bağcık yapacağız. En son yine bu tarafı da ördüğümüzde en son bağcığımızı burada yapıp saç bandımızı tamamlayacağız. Buralarda çok sıkmayalım. Çok sıkı olmasın. Bakın sık iğnelerimi yapıyorum. Şu aradaki bağlantı noktasına da bir tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim. Her sık iğne tepesine sık iğne yapalım. Ta ki şuraya gelene kadar örüyoruz. Burada bir bağcık yapmak için tam ortayı bulacağız. Şu orta kısma geleceğiz. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. Sonuna kadar sık iğne ile bakın daha hoş bir görüntüsü oldu. Burayla buranın farkını gördünüz. Son ilmeğe kadar sık iğne yaptım. Burada 5 zincirimiz vardı. Bu 5 zincir içerisine 3 sık iğne yaptıktan sonra bir bağcık, tam yani orta noktayı bulduktan sonra bir bağcık oluşturacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 55 adet zincir çekeceğim ben. 55 adet zincirimi çektim. Hemen 1 2 3 dördüncüye şöyle minik bir yaprak yapacağız. İkili trabzan yaptım önce. Sonra iki kez doluyorum. Aynı noktaya tekrar üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip şu araya batarak
İster sık iğne isterseniz ilmek kaydırmayla kapatın. Tekrar bir kez doluyorum. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekerek bu noktaya ilmek kaydırma ile kapattım. Şöyle bir tane minik bir yaprak yapmış olduk. Şimdi sırasıyla düz tarafından doğru zincirimizin üzerine ilmek kaydırma yaparak sonuna kadar devam ediyoruz. Bağcığımızı bu tarafta tamamlayacağız. Sonuna kadar yaptık. Şöyle burada bir son sık iğnemizin üzerinde 2 tane böyle çıkıntı ilmeğimiz var. Buraya da bir tane ilmek kaydırma yaparak orayı düzeltiyoruz ve kalan bölüme 1 2 3 sık iğne yaptık. Direkt bakın hemen sık iğneleri takip ederek bu tarafı da komple sık iğne ile öreceğiz. Diğer karşıda ne yaptıysak aynı işlemi uygulayıp devam edelim. Ara noktalara batmayı unutmayalım. Her bir sık iğneye sık iğne öreceğiz. Şimdi burayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi tekrar burada ne yaptıysak komple bu tarafı da sık iğne ile örüyoruz. Buraya kadar gelelim. Burada da bir bağcık oluşturup saç bandımızı tamamlayacağız. Yine bu tarafta da sonuna kadar geldim. Buradaki 5 zincir içerisine 3 sık iğne yapıp 55 adet zincir. Şurada 1 2 üçüncüye batmam gerekirmiş arkadaşlar. Bakın tam ayarlayamamışım. Burada bir tane ileriden batmışım. O yüzden siz burayı batarken şöyle bir geriden batarak yapın. Çünkü 2 sık iğne olması gerekirdi. Bakın ben bir taneye batarak başlamışım. Burada bu 4 zincir içerisine 2 sık iğne yapmıştık. Burada 2 taneyi bırakmam gerekirdi. Şu üçüncüye tam batacaktık. 1 2 3 ben dördüncüye batarak başlamışım sık iğne sırasına. O yüzden onu belirtmek istedim. Şimdi 3 sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 55 adet zincir çekiyoruz. Aynı burada şuradaki bağcık gibi bir tane bağcık oluşturuyoruz ve saç bandımızın sonuna gelmiş olacağız. Şimdi bağcığımızı yapalım. Burada da diğer tarafta yaptığımız gibi sonuna geldim. Buradaki sık iğnenin şu iki dalına bir ilmek kaydırma yapıyorum ve kalan boşluğa 3 sık iğne yapıp hemen ilk bir zincir çekerek başladım. Şu ilk sık iğneye de yine ilmek kaydırma ile kapatıyorum. Burada bitiriyoruz. İpimi kesip temizleyeceğim. Şöyle aralardan şu şekilde temizliyorum ben arkadaşlar. İğne takarak da iğne yardımıyla bakın hiçbir görüntü yok bitme dair. Arkalardan da yürüterek bu şekilde saç bandımızı tamamladık. Ben hemen bir ütü yapıp geleceğim. Diğerini ütülemiştim. Videomuzun kapanışı için tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar bakın ütümü de yaptım. Şu muhteşem bir görüntüsü var. Gördüğünüz gibi hem kolay. Sadece şu anda çektiğim video hiç kesmeden bölmeden çektiğim hali 23 dakika. Yani bunu 23 dakikalık bir videoda ördüm ki arka planda bunu 10 dakikada yapabilirsiniz. 15 dakikalık bir yapım süresi, örgü bilmeyenler bile kolaylıkla yapabilir. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abonelik tamamen ücretsizdir. Abone olarak, yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok mutlu olurum. YouTube üzerinden yorumlara daha hızlı cevap veriyorum. Instagram'dan pek fazla vakit ayıramıyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.